Bugün piyasalar gergin, dolar tekrar yükselişte. Ancak son bir silahımız daha var. Yurtdışı oyun muhabirimiz Çağlar Avcıl bugün Almanya'nın Köln şehrinde Türk oyun geliştiricileriyle buluştu ve piyasanın nabzını yokladı. Evet, sendeyiz Çağlar. Evet Çağlar, şu anda Tailverse yapımcılarıyla beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi burada kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi oyunun şöyle bir şey var. Çıkış tarihimiz daha belli değil mi? Herkesin merak ettiği bir soru var. Onunla ilgili bir şeyimiz yok. Yok, evet, çıkış tarihi belli değil. Peki biraz da hani şeyden bahseder misiniz? Mesela oyunda campaign olarak neler olacak? Daha farklı hani ne seçeneklerimiz olacak birinci oyundan sonra? Onları da anlatabilir miyiz? Tabii. Yani bizim tipik böyle at ve kılıç, Mount and Blade oyunculuğu ve oyun gameplay zaten olacak. Burada nasıl oluyor? İşte başlangıçta sadece işte atımızın sırtında biz tek başına bir karakter olarak başlıyoruz. Oyun o bizim tek karakterimizi izliyor ama o tek karakterimizle ilerleyip güçlenip kendimize bir işte ordu oluşturup bir krallığa gidip yükselip hatta kendimiz işte kral kraliçe işte dünyanın hakimi olabiliyoruz. Böyle bir oyun. Neler yenilik olarak neler var ilk oyuna kıyasla diye düşünürsek her şey biraz daha böyle birbiriyle daha iyi uyum sağlıyor ve daha iyi bir oynanış sunuyor. Mesela ilk oyunda birazcık yeni gelen oyuncuyu uzak tutabilecek, anlamasını zorlaştırabilecek, hafif zorlayabilecek elemanlar vardı. Bunlardan dolayı biraz böyle hani bazı oyunculara uzak geldi oyun. Şimdi onların üzerinden öncelikle geçiyoruz. Mesela oyunun çok daha anlaşılır ve daha böyle hani oynanışı kolay değil hala oyuncuyu zorluyor. Hani böyle derin bir oynanışı var işte şey değil böyle hani basitleştirilmiş bir oyun değil ama daha kucak açıcı diyebiliriz böyle hani. Aynen. Tam onu diyecektim aslında, sözünüzü kesiyorum. Ben ilk oyunu çok az oynadım. Çok uzun süre sonra haberim olmuştu. Girdim baktım ve böyle ne oluyor burada, ne yapıyorum ben şimdi, bir görev nedir falan, ne yapıyorum derken biraz oynadım ve açık konuşayım kapatmıştım. Ben hani kendime yakın bulamamıştım ilk oynadığım zaman. Ama şimdi biz Arkan'la başına oturduğumuzda oyun bize aşırı rahat geldi. Ne yapacağımızı bu sefer daha iyi bilebiliyorduk. Hani nereye saldıracağız, ne yapmamız bekleniyor. Yani oyun açıldığında çok net anlatıyor. Sen bir şeye sıfırdan başlıyorsun, ordunu kur, saldırıyor musun, trade mi yapıyorsun, başka birinin yanında mı başlıyorsun? Onu çok net gördüm ben mesela, o hani hemen aldığımız gibi oynayabildik, o çok hoşumuza gitti. Hani bunlar için mesela siz önceki oyundan nasıl eleştiriler almıştınız da buna karar verdiniz? Ya bir de şunu soracağım, daha doğrusu ya bu oyunu daha genel kitleye mi açmayı düşünüyorsunuz bununla beraber? Ya illa genel kitle olması gerekmiyor. Yani mesela bizim çok sıkı oyuncu olup da yine bir üzüm oyuncuya mesela sizin gibi oyuna ısınamayanlar vardı. Çünkü ya o da gayet doğal bir şey. Ya oyunun bir çaba göstermesi gerekiyor. Yani hani oyuncunundan bir çaba beklemek yerine oyunun insanlara işte kendini anlatmak için ve da oynanış mekanizmalarının açık olması gerekiyor. İşte rahat anlaşılır olması gerekiyor. Bizim oyunumuz yine zor ama en azından oyun mekanikleri daha açık. Oyuncunun ne yapması gerektiğini oyuncu daha kolay anlıyor. Bunları kolay anlayabildiği için oyuna hani korkmadan girip devam edebiliyor ve işte bir bakıma çok daha erkenden böyle eğlenmeye başlayabiliyor. Yani oyun başlangıcından eğlenmeye başlıyor. Yani 3-4 saat sonra değil de. Şu dikkatimi çekti. Şimdi hep oyuna yönelik bazı eleştiriler var. İşte grafikler gelişmemiş diyoruz eski oyuna göre, bazı eleştiriler okudum ama şimdi geriye dönüp baktığımızda belki oyunu bize ilk oyunu uzun süredir oynamıyoruz. Bir dönüp baktığımızda veya karşılaştırdığımızda arada önemli farkların olduğunu ben rahatlıkla gördüm. Yani hani o beni çok mutlu etti. Buraya gelmeden daha yeni baktım. Hani farkı anlayabilınca inanılmaz bir değişiklik var. Hani siz bir de değişik, yani farklı olarak kendi motorunuzu kullanan bir şirketsiniz. Biraz ondan da bahsedebilir misiniz bize? Hani bütün bu süreçle ilgili. Tabii o yani bizim için çok güzel, gurur verici bir şey. Yani çok sağlam bir ekibimiz var. İşte genç arkadaşlarımız böyle çok büyük bir hevesle ve özveriyle kendi teknolojimiz üzerinde çalışıyorlar. Kendi oyun motorumuzu kullanıyoruz. Bunun bize çok fazla artısı da oluyor. Tabii bir zorluğu var mutlaka ama artıları da çok oluyor. Çünkü yani motor, yani bir eldiven ele nasıl oturuyorsa bizim motorumuz da oyunumuza aynı şekilde oturuyor ve tam onun ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış olduğu için çok yani başka durumlarda mesela çok zorlanabileceğimiz özellikleri çok rahatlıkla oyuna ekleyebiliyoruz. Oyun motorunu siz geliştirdiğiniz için en küçük noktalarını dahi biliyorsunuz.
Bu da sanırım optimizasyon konusunda karşımıza iyi bir oyun çıkacağını da gösteriyor. Öyle diyebilir miyiz? Umarım yani hani bilmemizin ötesinde, tanımımızın ötesinde bir de o kapasiteleri, gerekli kapabiliteleri de ekliyoruz. Yani mesela şeyi biliyorum, şimdi çok isim vermeyeyim de mesela hani bazı oyunlar oluyor mesela oyun motoru. Baktığın zaman çok etkileyici ve güzel ama mesela işte diyelim 30 kişilik bir savaş olduğu zaman o yavaşlayıp böyle takılmaya başlıyor. Ama mesela bizim oyun motorumuzu yani kendi ihtiyaçlarımıza göre yazdığımız için mesela çok daha büyük savaşları, böyle çok daha ilginç durumları çok iyi modelleyip simüle edebiliyoruz. Onlardan dolayı mesela bizim oyunumuza çok uygun ve iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey konuştuk. Üçümüz de hatırlarsınız. Yapay zekadan bahsettiniz bir de savaşlarda. Yapay zekayı ayrıca geliştiriyoruz dediniz. Hani savaşlarda herkesin böyle sadece tek bir şey yapıyormuş gibi görünmemesi için. Bu kadar kişiyi aynı anda nasıl barındırabiliyor? Hani bir de yapay zekadan da bahsedebilir misiniz oyunla ilgili? Tabii yani şöyle söyleyeyim, yani mesela bizim hani tabii büyük savaşlar yapmak istiyoruz ama yani onu yaparken de bir takım şeylerden ödün vermek istemiyoruz. Tek bir karakterin bile işte yapay zekası, işte atının yelelerinin rüzgarda dalgalanması, işte onun işte değişik animasyonları, hareketleri, işte üstündeki savaşçının hareketleri vesaire, yani bunların gerçekçi olması, göze hoş görünmesi çok önemli. Onlardan ödün vermeden büyük savaş yapmaya çalışıyoruz. Yani yapabiliriz mesela kolaylıkla, mesela hani her şeyi basitleştirip diyelim 10.000 kişilik savaş da yapabiliriz ama onu yapmak istemiyoruz. Ama mesela biz kendi aramızda mesela işte 300-300, bazen 400'e 400 savaşa mesela çok rahat yapabiliyoruz. Tabii bu tek kişilik oyun için, yani single player multiplayer kısmına o kadar büyük denemedik şu ana kadar. Onlarda çok fazla problem yaşanmıyor. En üst sınır nedir? Henüz bilmiyoruz yani. Hani biraz daha bitişe yakın daha iyi anlarız herhalde. Tabii şimdi şöyle, özellikle PC'de oyuncuların beklentisi çok yüksek. İşte yeni ekran kartları çıktı. İşte Nvidia yeni ekran kartlarını tanıttı diyoruz ama genele baktığımızda aslında oyuncuların çoğunun çok da üst düzey ekran kartları kullanmadığını da görüyoruz. Yani sadece o çok küçük bir kısım, belki %5'lik bir kısım iyi derece kullanıyor ama geri kalanı da o kadar yüksek şeyler kullanmıyor sanırım. Tabii oyun yapımcısının da bunu da göze alması gerekiyor, yoksa... Kesinlikle, yani o olağanüstü önemli. Yani bizim hani oyuncu kitlemizin çok küçük bir kısmında en son çıkan böyle en kuvvetli makine var. Zaten en kuvvetli makineyi aldı diyelim. 6 ay 1 sene sonra zaten o makine de hani bir süre sonra eskimiş oluyor. En kuvvetli makineyi değil de daha çok hani tipik makineyi, yani tipik oyuncu bilgisayarını hedeflemek lazım. Biz de zaten onu düşünerekten mesela işte ona göre optimizasyonları yapıyoruz. Bir takım özellikleri değişik ayarlamalarla istediğiniz ayarda tutabiliyorsunuz. Yani onlara çok fazla tabii özen göstereceğiz, önem vereceğiz. Konsollara çıkma imkanı var mı? Ben bir konsol oyuncusu olarak çok merak ediyorum mesela. Önceki oyunumuzu çıkarttık Warband'i ve çok deneyim kazandık o konuda. Yani bu mutlaka Bannerlord'da da çıkartmayı istiyoruz. Ama burada tabii konsol sahiplerinin istedikleri bir takım süreçler var. Onları izlememiz gerekiyor. Umarım hani o belli bir noktaya getirdikten sonra, hani onları izledikten sonra biz de konsolları çıkartmayı çok istiyoruz. Peki burada şey oluyor değil mi? Hani arayüz de baştan tasarlanıyor. Kontroller de baştan mı tasarlanıyor? Öyle yaptığınız zaman. Çünkü mesela bir de şöyle bir şey vardı. Hani eleştiri vardı konsollara çıktığında. Kontrollere alışamamıştı insanlar. Zor gelmişti. Orada bir sıkıntılar yaşamıştı. Burada her şey baştan mı yapılıyor o anlamda? O da mı çok uzun sürüyor ya da zorlayıcı bir süreç oluyor? Bir miktarda tabii konsol için bir takım ayarlamalar yapıyoruz. Kadar değil tabii, hani her şey sıfırdan sil baştan yapmak kadar değil ama konsol düşünülerekten baştan bir sürü şey düşünülüyor ve tekrar yapılıyor. Yani orada da ya iyi bir iş çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yani önceki oyunumuzda mesela alışamayanlar vardı, mesela ben çok zorlandım. Hani çok da o konsol oyuncusu olmadığım için çok şey yapamadım. Hani gamepad'le oynayamıyorum. Ama mesela hani gamepad'i bilen ve çok rahat kullanan arkadaşlarımız oldu mesela, hani mouse keyboard kullanılmış gibi çok rahat kullanabilen arkadaşlarımız oluyor. Ben hani bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Orada ne gerekiyorsa zaten hepsine hani en iyi şekilde yapacağımıza eminim ekibimizin. Peki ikinci terleten soru. Herkes merak ediyor. Oyun neden bu kadar uzun sürdü çıkması? Ya da daha çıkacak olması? Ya da neden çıkmıyor hala? Yani şimdi bizim oyunumuz biraz karmaşık bir oyun ve biz de biraz belki fazla mükemmeliyetçiyiz. Bu iki faktör bir araya gelince takım süreçler uzayabiliyor. Mesela bir kullanıcı arayüzümüzü biz şu an baştan tekrar yaptık, yani 3 kez. Ama en son, yani şu 3. versiyonundan çok memnunuz. En sonunda iyi olduğunu düşünüyoruz. Bunun gibi mesela işte ana haritamızı mesela işte geçen birkaç ay önce
tekrar baştan yeni bir teknolojiyle sıfırdan yaptık. Yani Her şey baştan modellendi mi peki öyle olduğu zaman? strateji haritası için evet, büyük haritayı baştan yaptık yani tamamını. İçimize sinen en iyi versiyon olana kadar bir sürü şeyi baştan yapmamız gerekebiliyor. O yüzden de yani maalesef biraz zaman alıyor ama bence hani o süreçlerin de sonuna geldik. Artık yani bir takım şeyleri bundan sonra yeni baştan yapacağımızı zannetmiyorum. Şu anki teknoloji seçeneklerimizden memnunuz. Muhtemelen hani bir daha üzerine çalışarak artık son şeklini vereceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Mountain Blade çıkınca dolar düşer mi? O derece olur mu? O derece satmasını bekliyor musunuz? O derece satma, yani umarım yani tabii öyle bir. Şimdi bizim oyunumuzun tabii belli bir oyuncu kitlesi var esas olarak. Yani tabii hani o oyuncu kitlesinin ötesinde de yani onun maksimumuna ulaşmak istiyoruz mutlaka. Kaç milyonlara ulaşmak istiyoruz mutlaka. İşte hani nereye kadar gidebiliriz? Zaman gösterecek. Umarım güzel olur. Biz de çok bekliyoruz. Ben şu an hani biraz deneme fırsatı buldum. Şu anki halinden çok memnun kaldım. Hani bayağı da oyun hani bizim bakış açımızdan bitmiş gibi. Hani her şey orada var gibi görünüyor. Umarım hani çok yakın zamanda da tarihini açıklarsınız, bizle buluşur. Ben çok memnun kaldım size tanıştığıma da. O yüzden çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Benim için süper keyifliydi. Bizim için de hani sizlerle beraber olmak. Harikaydı. Çok teşekkürler. Bugün de Alkan'la denk geldik burada. O yüzden ona da teşekkür ediyorum. Böyle ikiz gibi giyindik zaten bugün. Sana da çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten oyunu denediğim için çok mutluyum. Ve beklentilerim de giderek artıyor. Bu da güzel bir şey. Herkesin de yani hayal kırıklığına uğramayacağını, insanların da hayal kırıklığına uğramayacağını düşünüyorum. Umarım sadece oyuncular için değil, aynı zamanda ülkemiz için de güzel bir başarı olur. Evet Çağlar. Bannerlord'da durum böyle. Tekrar sendeyiz. Teşekkür ederiz Armağan Bey. Çok sağ olun. Mountain Blade 2 Bannerlord bugün de çıkmadı. Arman Bey ve ekibine çok teşekkür ediyor ve Gamescom'un ekmeğini yemeye devam ediyoruz.